Merhabalar. Ee, Öncelikle niye burun ameliyatı olmak istediğimi açıklayayım. 2-3 senedir yaklaşık düşünüyorum. Ee, Ali Murat benim neden tercihim oldu? Çünkü güler yüzlü olması en başta, enerjisi, hastalarına olan dürüst yorumları beni ona yakınlaştırdı. Doğal olarak ameliyata da sıcak bakmamı yakınlaştırdı. Sürekli Instagram'daki videolarını açıp izledim. Nasıl burunlar yapılıyor, insanlar nasıl memnunlar. Öncesi, sonrası zaten çok ayrıntılı bir şekilde açıklıyor kendisi Instagram sayfasında. Sonra görüşmeye geldim. Tabii çok böyle heyecanlı bir şekilde, tedirginlik çünkü burun ameliyatı çok yüz ifadesini değiştirecek ve insanların kolay kolay kabullenebileceği bir ameliyat değil. Ama benim içim rahat çünkü yaptığı çalışmalar, benim 3 tane arkadaşım, yakın arkadaşlarım çok rahatlıkla Ali Murat'a gelip ameliyat oldular. Onların burnuna baktım, 2 sene geçtikten sonra da baktım. İlk baktığımda biraz böyle oturmamış, böyle acaba düşüncelerim vardı. Sonra gitgide ben de kesinlikle ameliyat olmalıyım, ben de işte gideceğim bu kış olayım, şu zaman olayım falan diye düşüncelerim oldu. Ondan sonra geldim, 3 boyutlu görüntüde nasıl burun yapabiliriz diye düşündük. Çünkü benim buradaki yamukluğum, gördüğünüz gibi bu görüntümle bu görüntüm çok farklı. Bunların giderilmesini istediğimi söyledim. Kendisi de uygun bir burunu bana gösterdi. Bunu yapabilirim İrem, bak böyle olur, şunlar seni bekler. Ondan sonra baktık, bunu oluşturduk. Böyle. Yandan gördüğünüz gibi. Bu taraftan da. Ve günlerdir ben bunu oluşturduğumuz videoya bakıyorum. Sonra gün saymaya başladım. Ve yarın ameliyat olacağım. Bunun için de çok heyecanlıyım. Ama içim rahat çünkü maskede eğer böyle gözüküyorsa bence canlı daha güzel gözükür. Doğru. Merhaba. Hastamıza yarın rinoplasti yapacağız. Yani burun estetiği yapacağız. Hastamızın bizden 3 beklentisi var. Kemerin gitmesini istiyor. Burun ucu düşüklüğünün gitmesini istiyor. Bir de karşı bakışta bunun özellikle orta çatısında bir eğriliği var. Bunun giderilmesini istiyor. Hastamızın bizden bu 3 isteğinin karşılığı şöyle bir üçlü olacak. Yüzde yumuşama, yüzde daha çekici, daha güzel bir yüz ve yüzde gençleşme. Rinoplastiği, tamam hastamız genç ama 18 yaşında bir insana yaptığınız bile zaman bile yüzde bir gençleşme görüyoruz. Yani 18 yaşında hastaya yaptığınız zaman gençleşme nasıl görülür? Çünkü hasta 18 değil belki 23, 24, 25 gösteriyor. Ve ameliyat ettiğiniz zaman hasta bazen evet ben artık eski yaşıma geldim, yani normal yaşıma geldim, 18 gösteriyorum diyebiliyor. Hastaların beklentileri rinoplasti ile ilgili hep gelip burunlarıyla ilgili bir şey tarif ederler ama aslında tarif edemedikleri şey yüzleriyle ilgili bir beklentileri var. Hasta ön planda olan burnunun daha geri plana düşmesini istiyor. Hani kaşının, gözünün, yanağının, dudağının daha ön planda olmasını istiyor. Hastalar çoğu zaman bunu ifade etmek yerine kemerim gitsin, ucu kalksın gibi taleplerle bize geliyorlar. Haklılar da aslında. Hastamıza bir plan yaptık. Şöyle bir maske çıkardık planımızda. Burada bir 3 milimetrelik burun rotasyonu yani burun ucunun kalkmasını planladık. Kemerin gitmesini planladık ve orta çatıda olan o eğriliğin düzelmesini planladık. Şöyle şu taraftan eğer çekebilirseniz görüyoruz ki hastamızın şu bölgesinde bir kıkırdak depresyonu var. Depresyon demek çökme demektir. Şöyle önden çekerseniz daha rahat görebileceksiniz. Berna Hanım. Şurada. Biz onun doldurulmasını, kemik çatının daralmasını, burun ucunun kalkmasını planlıyoruz. Burun delikleri küçük olmasına rağmen biz kapalı teknik bir ameliyat yapacağız. Açık teknikte şu bölgede bir iz oluyor. Kapalı teknikte biz burun delikleri içerisinden yapıyoruz bu ameliyatı. Açık teknik yaptıklarında hani buradaki iz çok kalıcı bir iz değil aslında. Hani bazen tamamen gitmeyebiliyor ama genelde bizim kapalı yapma nedenimiz orada iz bırakmamak değil. Oradaki 3 milimetrelik, 4 milimetrelik bir iz için
kapalı gibi çok meşakkatli bir ameliyat yapılmaz. Benim kapalı ameliyat yapmaktaki nedenim burun bağlarına ve burunun bir takım zarları var. O zarlara daha az zarar veriliyor. Bunları korumak, hareketli bir burun ucu sağlamak. Ameliyat sonrası o bağlara zarar verilmediği için daha doğal bir görüntü ve zara zarar verilmediği için de klasik burun ameliyatlarından sonra görülen burun cildinde parlama olur. Bizde o gerçekleşmeyecek. Ameliyat sürecimizin hemen sonrasını zaten sizinle paylaşacağız. Adım adım göreceksiniz. Yarın hastamıza kapalı teknik rinoplasti yapacağız. Burun sırtında biraz kemeri var, burun ucu özellikle gülerken biraz düşük. Onu 3 mm kadar yukarıya almayı düşünüyoruz. Eğriliği var. Eğriliğini büyük oranda düzelteceğiz. Bir maske planlıyorum ben bildiğiniz gibi ameliyatlardan önce. 3 boyutlu görüntüden bir printer aracılığıyla maske basabiliyoruz ve ameliyat sırasında da bu maskeye oturan bu aparatı kullanıyorum. Bu aparatı kullanmamdaki amaç ameliyatta 2 saat, 3 saat boyunca aynı noktaya baktığınız zaman takdir edersiniz ki hani gözünüzde bir bozulma oluyor bu. Çünkü 3 saat boyunca 30 santimetreden aynı yere bakarsanız algınız bozulmaya başlıyor. Ve ben acaba maskedeki burnu ne kadar yakalayabiliyorum diye ameliyat sırasınca ve ameliyat süresince bu aparatla kontrol ediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bu buraya oturmuyor ama yarın oturacak. Yaklaşık 1,5 yıl önce bir ameliyat yaptık. Önceki ameliyat öncesi videoda gördüğünüz gibi birazcık eğriliği vardı, burun ucu düşüktü. Birazcık da kemeri vardı hastamızın. 1,5 yıl geçmiş. Öncesinde böyle bir maske yapmıştık. Şimdi maskeyle olan videoları izlediğinizde göreceksiniz ki maskeye büyük oranda benziyor. %90 oranında benziyor. %90 tutturabilmek bence bu ameliyatta önemli. %100 olmasını beklemiyoruz. Amacımız yüzün yumuşamasıydı, gençleşmesiydi, güzelleşmesiydi. Burun ameliyatı yüz üzerine bir ameliyat. Sadece burun üzerine bir ameliyat değil. Yüzdeki ifade değişikliğinin, yumuşamanın, feminenleşme diyorum ben aslında. Yani bu kelimeyi kullanırken biraz dikkat etmek gerekiyor. Ama gerçek bu. Hani feminenleşme ameliyatı. Çünkü burun biraz sert bir organ, bir erkeksi bir organ. Hani kadında kemerli, düşük olması onları buraya getiren neden oluyor genelde. Baktığımız zaman kusursuzluk yok hiçbir zaman ama göze ilk bakışta çarpmayacak kadar kusursuz olması yeterli. Bunların hepsi olmuş İrem Hanım'da. Evet, teşekkür ediyorum. Bana zaten kimse inanmıyor hiçbir şekilde burnumun estetik olduğuna. Doktorumun ellerine sağlık. Ameliyatta da, öncesinde, sonrasında, bu süreçte beni her zaman rahatlattı ve mutlu bir sonuç elde ettik. Maske bence %90 değil %100 yani etkisi var. Aynı şekilde oldu yani bu maskeyle beraber. Ben çok mutluyum yani. Harika. Neden maske yapıyorsun madem %100 tutmayacak diyorlar. %90 tutması bile önemli. Hastanın madem biz bunu basabiliyoruz, madem printer'dan çıkarabiliyoruz, bence hastaların görmeye hakları olduğunu düşünüyorum böyle bir şeyi. Çünkü biz bir hedef koyuyoruz ortaya, bir plan yapıyoruz. O planı neden göstermeyelim? Hani bu çünkü çok zor bir şey değil. Firmaya gönderiyorsunuz, firma datayı basıp bizim elimize maskeyi gönderiyor. Hatta ameliyat sırasında da bu işe yarıyor. Bu maskeye oturan aparatı ameliyat sırasında da majör hata yapmamak için kullanıyorum. Çünkü hep söylediğim gibi 2 saat boyunca süren bir ameliyat, 2 saat boyunca bu mesafeden bir buruna bakarsanız şöyle, o sizin gözünüzde tuhaflaşabiliyor.
Yani maksimum kontrolü nasıl sağlarız? Çünkü burun ameliyatı çok zor bir ameliyat, komplike bir ameliyat. Dünyanın her yerinde sürekli burun ameliyatı üzerine kongreler düzenleniyor ve herkes farklı bir şey söylüyor. Hep teknik üzerine konuşuluyor. Ben şöyle düşünüyorum, teknik tamam çok önemli. Yaptığım teknikle övünüyorum. Hani güzel bir teknikle ameliyat ediyoruz. Kapalı ameliyat yapıyoruz, dışarıda iz yok. Burunlar ameliyat olmamış gibi oluyorlar. Zarın altında çalıştığınız zaman burnun derisinin rengi değişmiyor. Bunlar çok değerli, çok önemli şeyler. Ama ne olursa olsun teknikten ziyade hastaya şekille ilgili bir takım şeyler gösterebilmemiz gerekiyor. Sadece tekniği övmek değil, hastayı açıkçası teknik çok ilgilendirmiyor. Çünkü rahatlatıyor, çok fazla rahatlatıyor. Evet, yani teknik çok ilgilendirmiyor hastayı. Ha, o tekniği yapacağım. İyi de ne olacak diyor hasta. Evet. Sonuç ne olacak? Ben nasıl görüneceğim diyor. Bunlar %100 nasıl görüneceğini, yani mimik yapan hareketli bir şey değil. Ama öyle bir şey mümkün de değil. Yapabildiğimiz şey şimdilik yüzünü birebir maskesini çıkaran bir printer yardımıyla elde ettiğimiz maskeyi hastaya göstermek. %90 böyle olur demek. Buna da mutluyuz şimdilik. Belki daha iyisi çıkar ileride. Daha iyisini yaparız biz de.